Budapest. Ben ismim Govinda, Macaristan'dan, Budapeşte'liyim. I grew up in America since I was 18. 18 yaşından beri Amerika'da büyüdüm, orada yaşadım. I moved to India when I was 30. 30 yaşındayken Hindistan'a taşındım. So I don't know where I'm from anymore. So Artık nereli olduğumu bilmiyorum. we are not this body, right? So who cares? Bu beden değiliz sonuçta. Kimin umurunda ki? And that is true. These material bodies and bodily designations are so deeply immersed in our conditioned state of consciousness. Yani bizim maddi bedenlerimiz çok fazla bilinç seviyesinde sıkışmış durumda. That we forget the big picture. Biz büyük resmi unutuyoruz bu nedenle. Everybody's so busy, rushing to fulfill their desires dictated by society, their family, their friends, etc. Herkes bir telaş içinde, kendi topluluğu içinde, arkadaşları, ailesiyle bir şeyleri yapmanın, gerçekleştirmenin peşinde. The expectations that society expects from us. Toplumun bizden beklediği şeyler var. Every nation, every culture have different responsibilities. Her ulusta, her kültürde farklı sorumluluklar var. Values. Farklı değerler var. Yeah, values. And that you're expected to fulfill. Ve bunları yerine getirmeniz sizden bekleniyor. And they're based on the three modes of material nature, so might be good or bad or very bad. Yani biz maddi doğanın 3 halinin etkisi altındayız. Burada iyi olabilir, kötü olabilir, çok kötü olabilir. And we forget about the big picture. Ve böylelikle biz büyük resmi unutuyoruz. The big picture is who are we, why are we here? Büyük resimde de şu var, biz kimiz, neden buradayız? Where are we coming from and where are we going? Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Sanatana Goswami said, Kayami, and who am I and why am I suffering? Sanatana Goswami şöyle söyledi, Kayami, kimim ben, neden acı çekiyorum? Why the threefold miseries are constantly giving me pain and tribulations? Neden bu üçlü ızdıraplar sürekli bana acı ve tribülanslar veriyor hayatım? Threefold miseries are adhyatmika, adibodhika, and adidaivika kleshas. Yani bu üçlü ızdıraplar adhyatmika, adibodhika, daivika kleshalar. Adhyatmika, the atma, one's own self, particularly the mind. Adhyatmika kişinin kendisinden, özellikle de zihninden gelen acılardır. Now you see society, especially Western society, is becoming more and more degraded. If you see the US, for example, just like the Roman Empire, when they got to the top and they started going down. Yani Batı toplumunda çok fazla bozulma olduğunu görüyoruz. Amerika örneği var. Roma İmparatorluğu gibi onlar en tepeye kadar çıktılar, sonra aşağıya doğru inmeye başladı. It's a process that takes place, in history, time after time. Yani bu bir süreç ve tarihte bu tekrarlanıyor, tekrar. And people become so degraded that their simple sense gratification is not enough anymore. So they have to do more perverted, things and abominable things. Yani bu bozulma o kadar ilerlemiş durumda ki insanlar için basitçe duyularını tatmin etmek artık yeterli olmuyor. Daha fazla, daha kötü şeyler, daha akla gelmeyecek şeyleri yapmak istiyorlar. And the happiness, the pleasure they're looking for is never there. Ve aradığımız mutluluğu da asla bulamıyoruz. As they say in South, in the US, the country people. Amerika'nın güneyindeki bu kırsal kesimde yaşayan insanların dediği gibi.
You can't squeeze blood from a turnip. Turnip. It's like it's a vegetable. Yeah. Radish. Bir şalgamdan şalgamı sıkarak kan elde edemezsiniz de. You can't squeeze, water from a rock. Ya da taşı sıkıp suyunu çıkaramazsınız. You cannot squeeze any juice of pleasure from this material body. Bu maddi dünyadaki, maddi bedendeki zevklerden herhangi bir sıkıp onu herhangi bir zevk elde edemezsiniz. It is only the mental platform of the concept that we are which the society expects us to fulfill, which we think is actually now I have achieved everything I need for happiness. Yani bizim toplumun bizden beklediği şeyleri yaptığımızda mutlu olacak her şeyi başardım diye düşünmemize sevk ediyor. I've got the car, I got the money, I got the house, I got the bank balance, I got my family, children, everything is achieved. Arabamı aldım, evimi aldım, işim var, çocuklarım var, her şeyi başardım. Why am I still disturbed? Ama neden hala rahatsızım? So this is material life. Maddi yaşam böyle. And this is not any topic I wanted to talk about. We just started to talk about some basic things. Konuşmak istediğim herhangi bir konu yoktu, sadece temel şeylerden konuşmaya başladım. We are here to chant the holy name. Yani burada kutsal isimleri söylemek için toplandık. By chanting the holy name, we will remember what is real pleasure. Yani kutsal ismi zikrederek gerçek zevkin ne olduğunu hatırlayacağız. If you don't remember, then we're not doing it right. Eğer hatırlamıyorsak o zaman doğru bir şey yapmıyoruz. I'm not doing it right, you're not doing it right. So, Yani, ben doğru yapmıyorum, siz doğru yapmıyorsunuz. Somebody. Bir yerlerde birileri. But even if I'm not doing it right, you can do it perfectly. Yani ben doğru yapmasam bile siz bunu mükemmel bir şekilde yapabilirsiniz. And but this chanting and this philosophy, this vigyan and gyan, must be the descending process was given down from our spiritual masters. Yani bu süreç, gyan ve vigyan süreci, yani bilgi ve farkına varılmış bilgi süreci bizim manevi öğretmenlerimiz tarafından bize iletilmiş durumda. Gyan, you understand, knowledge. Gyana bilgi demek. Vigyan means realized knowledge. Vigyana da farkına varılmış bilgi demek. Book knowledge is different from realization. Yani kitaptaki bilgi farkındalıktan farklıdır. What do they say? The proof of the pudding is in the tasting. Yani pudingin kanıtı tadındadır derler. Yeah. So, you ready? Let's do a little kirtan. I will try. Don't worry. Is anybody new here? Yeni olan kimse var mı? Burada, yes. Oh, really? His mother and sister. So, nice to meet you. I'm also new here, so. Ben de yeniyim burada. So those of you know our Guru Pranam mantras, Yani pretty much everybody except for them. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Krishna
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Sadi Gaura Bhakta Shri Krishna Chaitanya Prabhu
Krishna
Good job, Prabhu. I know you're trying. That's very good. I have to practice more. Yeah. So it was too fast for me. Yeah. So we are not playing like this at all, actually. Yeah. You should get into the practice. I mean, Yeah. So is there any online course? I don't know. Okay. I don't play Mridanga for years. I used to play. But I'm sure there's many teachers online. Actually, I have a Mridanga course on YouTube because I can. But it takes. We talked about it today because he wants to learn them. It's a sadhana. Yeah. Understand sadhana? Every day you have to practice for hours. Just like we do our japa sadhana every day, minimum 2 hours, 2-3 hours. This is also Mridanga sadhana. And it's a whole cultural presentation. Actually, Srila Prabhupada said that Krishna consciousness will conquer the world as a cultural presentation.
Srila Prabhupada böyle söyledi. Krishna bilinci bütün dünyayı kültürel bir devrim olarak fethedecek. And there are so many cultures we have on this planet, right? Yani bu dünyada bir sürü kültürler var değil mi? I don't want to say some better or worse, but they're all different. Yani birisi birinden daha iyi demek istemiyorum ama bütün kültürler birbirinden farklı. And if they're not based on God consciousness, then they're just materialistic. Yani It's a eğer fact. Tanrı bilinçli değillerse o zaman çok da anlamı yok. So, Krishna consciousness is not just a spiritual science of metaphysics. Yani Krishna bilinci metafizikin bir bilimsel yaklaşımı değil. But it's an alternative lifestyle for those who are interested leaving this material world. Ama bu dünyayı terk etmek isteyenler için alternatif bir yaşam biçimi. If you're happy here, you like it here, you can stay. Eğer bu dünyada mutluysanız burada kalabilirsiniz. Krishna created this material world for you to try to have your luck here. Yani Krishna burada şansınızı denemeniz için bu dünyayı... Be an imitation Krishna. Yani Krishna'nın taklidi olabilirsiniz burada. Imitation enjoyer. Yani taklit yaparak keyif alabilirsiniz. But I don't think it worked out for anyone so far. Ama kimse için işe yaradığını zannetmiyorum şimdiye kadar. Even if it does work out to some extent, Bir yere kadar belki işe yarıyor olabilir. you'll have to give up this material body and all the success with it at the end of life. Yani ama yine de bu maddi bedeni terk etmek zorundasınız yaşamınız sonunda değil mi? So altogether it's a bad bargain. It's a bad deal. Yani nihayetinde sonuna baktığınızda kötü bir pazarlık aslında, kötü bir anlaşma. You're working hard. Yani çok sıkı çalışıyorsunuz. What do you get at the end? Sonunda kazandığınız şey ne? Old age and disease and death. Yaşlılık, hastalık ve ölüm. And between, maybe if you're pious, you have some pious background, your karma, then you can enjoy it to some extent. Yani eğer bir erdemli bir geçmişiniz varsa bir noktaya kadar belki bundan keyif alabilirsiniz. But most of us, we have to face the extreme sufferings of material life. Ama birçoğumuz maddi dünyada çok ekstrem noktalarda acı çekiyoruz. Anyway, so I'm sorry, my brain doesn't work. I only slept 2-3 hours. I just came from a flight from India. Yani kusura bakmayın, beynim biraz durmuş durumda çünkü 2-3 saat uyudum gece ve havalimanından hani direkt indim. Keep forgetting the line I was going to say. Yani söyleyeceğim şeyleri unutuyorum sürekli. But ultimately, we want to tell you about the chanting of this Hare Krishna Maha Mantra. Yani nihayetinde bu Hare Krishna Maha Mantrasını söyleme hakkında konuşacak olursak. I don't know any of you. I don't know Prabhuji. I think Mataji have seen in Vrindavan, at least. But maybe you've seen in Vrindavan? Yes. Okay. And Mayapur also. So, but what is this chanting? Yani birçoğunuzu tanımıyorum, birkaç kişiyi tanıyorum Vrindavan'da. Ama bu zikretmek ne demek? Yeah, this is the most important part of this cultural revolution, Bu kültürel devrimin en önemli parçası. which will conquer the world at one point, according to Srila Prabhupada, Yani and it will. bir noktada bütün dünyayı fethedecek. Srila Prabhupada böyle söyledi. Gerçekten de bu olacak. And so, yeah, I remember now what I was saying. So, cultural representation, cultural revolution. This Krishna consciousness has a full picture about life. It's not just there is material life and there is spiritual life, and they're both separate. Yani bu kültürel bir temsilden bahsedecektim. Hatırladım ne söyleyeceğimi.
Krişna bilinci bu bütünü gösteriyor aslında. İşte But we engage- sadece spiritüel hayat, sadece maddi hayat ikisinin arasında bir şey değil. Bütünlüğü gösteriyor. We engage our material propensities Ama biz maddi eğilimlerimizle meşgul olmaya doğru gidiyoruz. in cultivating God consciousness. Ama bunu şey yapabiliriz. Tanrı bilincini pratik ederek geliştirebiliriz. In other words, all of us have to eat, sleep, mate and defend. Yani hepimiz bir başka deyişle yemek yiyoruz, uyuyoruz, çiftleşiyoruz. Four Yani principles of material life: eating, sleeping. Yani maddi yaşamın You cannot avoid it. 4 tane prensibi. Bunlar yemek, uyumak. Kaçınamıyoruz bunlardan. Abramana puvana loka punanavartino arjuna, from Brahma to the germ. Everybody is struggling with lust, so there will be mating. Yani Brahma'dan küçük mikroplara kadar herkes bu şeyin içindeler. Bunlara tabi kalıyorlar. Lust is our enemy, is the enemy of the soul. Yani şehvet bizim ruhumuzun düşmanı. But we are born with this material body, lust will be there, Ama biz attraction. maddi dünyada doğduk. Burada şehvet olacak, bu çekim olacak. Our attraction for Krishna has not developed yet, or we didn't come to surface yet. Yani Krishna'ya olan çekimimiz henüz belki ortaya çıkmadı ya da yüzeye çıkmadı. Therefore, the soul is active by nature, and it will search out activities which will try to make himself happy, Yani ruh satisfied. özünde aktif olduğu için kendini sürekli tatmin edecek hareketlerin peşinde koşarken bulacak. So some of us are detached; they can practice celibacy rest of their lives, and some of us will have to get married. Yani bazılarımız gerçekten bağımsız oluyor. Bütün yaşamları boyunca bekarlık yaşamını koruyorlar. Bazılarımız evlenmek durumundalar. But in this cultural revolution of Krishna consciousness, we can produce Krishna conscious children. Ama bu kültürel devrimle birlikte Krishna bilinçli çocuklar ortaya çıkarabiliriz. So we have a bad deal, but we try to somehow make use of it. Yani kötü bir anlaşma demiştik ama bir şekilde o kötü anlaşmadan iyi bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. We eating and sleeping, so we make this body fit to serve Krishna. Yani yiyoruz ve uyuyoruz. Bu şekilde Krishna'ya hizmet edebilmek için bedenimizi fit hale So we'll be healthy and strong in Krishna's service and chanting Hare Krishna. Bu şekilde sağlıklı olacağız ve güçlü olacağız. Bu şekilde Krishna'nın isimlerini zikredebileceğiz. Most of you, it involves that you have to go to work, make money. Yani birçoğunuz işe gidip para kazanmak Otherwise, durumundasınız. you cannot survive in this world. Yoksa bu dünyada yaşayamıyoruz. But how do you use that money? That's the question. So the fruit of your work is karma yoga. Yani bu kazandığınız parayı nasıl kullanıyorsunuz? Buradaki asıl soru bu. Yani yaptığınız çalışmaların meyveleri bu karma yoga oluyor. Eating, sleeping, mating, defending. There's fighting. Uyumak, çiftleşmek, kendini savunmak. İşte bunların arasında kavga etmek de var, savaşmak da var. Srila Prabhupada says that even without desiring to fight, these tribulations and clashes, differences come. Yani biz kavga etmek istemesek bile Srila Prabhupada diyor ki bu türbülanslar, farklılıklar ortaya çıkacak. He says just like the bamboo forest, the bamboos are, when the wind is blowing the bamboos, they're touching each other, clashing, and then a spark come about, and the forest fire is there. Srila Prabhupada bambu ormanındaki rüzgarla birlikte bambuların birbirine sürtünmesinden So who ortaya started çıkan it? Which bamboo started? Nobody started it. ateşten bahsediyor ve bu ateşle birlikte bütün bambu ormanı yanıyor. Yani yangın başlıyor. Peki kim başlattı bu yangını? Hangi bambu? Bilmiyoruz. There's war now. Ukraine and Russia, they're killing each other. Yani bir Ukrayna Brother killing brother.
Ukrayna ile Rusya arasında savaş var ve kardeşler birbirini öldürüyorlar. And why? Because of sense gratification. Neden? Duyu tatmini. They both want better sense gratification. Onların ikisi de daha iyi duyu tatmini istiyor. This is a secular, atheistic society. Bu laik ve ateist toplumun sonucu. Although both of them they swear, to the Lord and İkisi de iki ülkede yani Tanrı'ya ibadet ettiklerini whatever branch of Christianity they're following. Hangi Hristiyanın hangi I can't kolunu follow takip anymore ediyorlar. of the different branches. Bilmiyorum yani ben. But they're not having the greater picture Ama onlar büyük resme sahip değiller. that ultimately we all spirit souls, we are not just material bodies. Bu da hepimiz nihayetinde spiritüel ruh canlılarız. Bu bedenler değiliz. We are not black, white, Chinese, American, Turkish, Siyah değiliz. Hungarian, değiliz, whatever it değiliz, is. Türk değiliz, Macar değiliz. Fat, thin, smart, dumb. Şişman değiliz, zayıf değiliz, zeki değiliz, This- aptal değiliz. These are just coverings over the body. Bunlar bedenin Sorry, üstündeki coverings over the örtüler. soul. Yani bizim ruhumuzu örtüyor. Subtle and gross coverings. Bunlar hem ince hem de kaba örtüler. Earth, water, fire, air, ether consists of material elements, which consists of the material body also. Yani toprak, hava, su, ateş, eter bunlar 5 tane element, kaba elementler ve bizim maddi bir bedenimiz de bundan oluşuyor. Kaba. And the subtle ingredients are mind, intelligence, and the ego. Ve ince olan elementler de zihin, zeka ve egodur. So these are, we have to purify our material body, gross and subtle. Yani biz maddi bedenimizi hem kaba düzlemde hem ince düzlemde And again, this saflaştırmalıyız. will happen by this cultural revolution. Ve yine bu kültürel devrimle birlikte olacak. Every aspect of life is used in Krishna's service. Hayatın her alanını Krishna'nın hizmetinde kullanabilirsiniz. Eating, sleeping, going to work, whatever you have to do, you do it for Krishna. Uyumak, yemek, işe gitmek, ne yapıyorsanız her şeyi Krishna için yapabilirsiniz. Save up your money, you can go visit the holy places and meet saintly persons. Yani para biriktirebilirsiniz, sonra kutsal yerlere gidip orada aziz kimselerle buluşabilirsiniz. In their association, you hear more and more Krishna Katha. Ve onların birlikteliğinde daha fazla Krishna hakkında duyabilirsiniz, Krishna Katha duyabilirsiniz. This is the real purpose of human life. Ve insan yaşamının gerçek amacı budur. So it's a bad bargain, but we try to bad deal, but we try to make a bargain out of it somehow, use it, Yani utilize it. kötü bir anlaşma ama biz bundan iyi bir pazarlık yapıp en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. And Kalya Dosalite Rajan, what is it? Astayeka Mahaguna, Krishnasya Kirtan Areva Krishnasya Param Rajat Mukta. Sorry, the last one. So in this age of Kali, which is full of an ocean of bad qualities, this is in Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam'da bundan bahsediliyor. Kali Yuga çağında bütün bu kötü nitelikler bir okyanus gibi ortaya çıkmış durumda. Ocean of bad qualities. Yani bu kötü niteliklerin okyanusu deniyor. In another verse it says, in the residents of Kali Yuga are less intelligent, lazy, Ve başka bir deyişle bu Kali Yuga çağında daha az zeki olanlar, tembel olanlar. very slow in understanding spiritual subject matters. Yani insanlar spiritüel konuları anlama konusunda çok yavaş hareket ediyorlar. And above all, always disturbed. Ve bütün bunların ötesinde de her zaman insanlar rahatsız zihne sahipler. What is this disturbance? It means no peace. Yani bu rahatsızlık ne? Huzur yok. Material desires, constantly bombarding. Our mind is bombarding us with material desires. You need this, you need that. You have to do this, that, this. No peace. Zihnimiz bizim maddi arzularla bombalıyor yani. O, şu, hiç huzur yok. Just like a nagging wife, I don't know, say, or a nagging child or whatever, Yani böyle sürekli olarak titreşen dalgalar gibi ya da hareket eden, oradan oraya koşturan çocuklar gibi.
So this is Kali Yuga, and it says it's an ocean of faults, but there's only one good quality in this age. Yani bu Kali Yuga, hatalar okyanusu diyoruz bu içinde bulunduğumuz çağa. Ama bu çağda iyi olan bir şey var. That by chanting this Hare Krishna Maha Mantra, Bu Hare Krishna Maha Mantrasını zikrederek, Kirtanad eva Krishnasya, yani kirtan yaparak, Mukta Sangam Param Vrajet. In Sanskrit, that's the highest perfection of human life or in spiritual life is attained. yani bu şekilde insan yaşamının en yüksek amacına erişilmiş olur. The most important factor in this age of Kali, Bu Kali Yuga Kali çağındaki en önemli faktör, which is an ocean of faults, hatalar okyanusu olması. is that one can be free from all contamination Bir kimse burada bile bütün kirlilikten kurtulabilir and become eligible, ve become qualified niteliklere sahip olabilir. to enter the kingdom of God Ne için? Tanrı'nın krallığına girmek için. simply by chanting the holy names. Bunu da sadece kutsal isimleri zikrederek yapabilir. Self-realization that was achieved in Satya Yuga or millennium Yani benlik idrakine Satya Yuga'da ya da o milenyumda by meditation, meditasyonla ulaşılıyordu. in Treta millennium by the performance of different sacrifices, Ve Treta Yuga'da farklı feragat şekilleri, kurbanlarla ulaşılıyordu. and in Dwapar millennium by worshipping Lord Krishna Ve Dvapara Yuga'da Rab Krishna'ya ibadet ederek ulaşılıyordu. can be achieved in the age of Kali, this age, Ve içinde bulunduğumuz bu çağda bütün bunlarla ulaşılan şeyler simply by chanting the holy names. aynısı sadece kutsal isimleri zikrederek ulaşılabilir. Vedic scriptures explain that there are four different millenniums, Ve Vedik metinlerinde 4 tane farklı milenyumdan bahsedilir, çağdan bahsediliyor. and starting from the top when morality, piety is in full extent. Yani en üste gittiğimizde orada ahlakın ve etiğin en yüksek olduğu noktaya gidiyoruz. Then slowly it starts to degrade Ve yavaş yavaş bu bozulmaya başlıyor. until the age of Kali, Yani bu içinde bulunduğumuz Kali çağına gelene kadar which we are experiencing now. ve biz de bunu deneyimliyoruz şu an. And 4,300,000 some years is the duration of all the yugas together. Bütün yuga çağına baktığımız zaman 4 milyon 320 bin yıl olduğunu görüyoruz. And in Satya Yuga, the first one, the best yuga, Ve Satya Yuga en iyisi, yani en iyi olan çağ. people are truthful, İnsanlar honest, dürüstler, erdemliler. they're worshipping the Lord, Yani Rabbe ibadet ediyorlar. and they're helping each other. It's an ideal society. Yani All birbirlerine over the yardım world. ediyorlar. Bütün dünyada ideal bir topluluk var. Then the next age, vice is introduced. Ve bir sonraki çağda Vice, kötülük ortaya çıkıyor. kötülük. Vice is introduced, and some degradation is there. Ve bir bozulma başlıyor. And gradually becomes worse and worse and worse and worse. Yavaş yavaş daha kötüye doğru gidiyor. And in the first millennium, meditation is recommended as the process for God realization. İlk çağda meditasyon Tanrı farkındalığı için tavsiye edilen süreç oluyor. Now you have to understand these pious living entities, the human beings in that age, they had a duration of life of 100,000 years. Ve o çağdaki o erdemli insanların yaşam süresi 100.000 yıl o zaman. The yoga that's so much advertised today Yoga günümüzde çok fazla reklamı yapılıyor değil mi? was practiced to perfection in that age. Yani o çağda mükemmeliyete giden yolu gösteriyor. And there's a description of this Muni who was meditating underwater. Ve bir Muni'nin hikayesi var orada. Suyun altında meditasyon yapıyor. For 60,000 years. Ve bunu 60.000 yıl boyunca yapıyor. How does it do it?
Nasıl yapıyor? How did they do it? Because the yogis, by pranayam, etc., they slow down the pran or the life air within the body. Yani, So he took a big breath, like we can go there for 30 seconds, 1 minute, I don't know how long. You can hold your breath. Not for 60,000 years, for sure. Yogiler pranayı böyle kullanarak bu yaşam süresini uzatabiliyorlar. Yani biz şimdi bir nefes aldığımızda belki 30 saniye suyun altında kalabiliyoruz. Ama öyle bir nefes aldı ki 60 bin yıl boyunca onu öyle bir kontrol etti ki nefesini 60 bin yıl boyunca suyun altında kaldı. And he was meditating on the form of the Lord within his heart. Ve kalbinde Rabbin formu üzerinde meditasyon yapıyordu. Or at least that was his goal to achieve. Ya da en azından amacı buydu yani. Then he saw two fishes together in the water. Ve 2 tane balık gördü suyun altında. And it broke his meditation. Ve bu meditasyonunu bozdu. He had to come out of the water and he married 10,000 princesses like this. Ve sudan çıkıp sonra 10.000 tane prensesle evlendi. Sounds like a fairy tale. It's actually a true story. Gerçek yani böyle çok güzel bir hikaye gibi gözüküyor ama bu So gerçek bir hikaye. So not that he became lusty when he saw two fishes, couple eating or something, you know. But simply it was the desire that he also wanted to have company. Yani orada 2 tane balığı çiftleşmek üzereyken görünce onda da bu birliktelik duygusu, arzusu oluştu. So I'm giving you this illustration of this story because the qualification of the human beings in Satya Yuga was very, very high. Yani ben bu hikayeyi anlatıyorum, şunun için anlatıyorum. Satya Yuga'daki insanların bilinci çok yüksekti. How can you meditate for 60,000 years on the Lord continuously underwater? Yani suyun altında 60 bin yıl boyunca nasıl meditasyon yapabilirsiniz ki? He couldn't achieve, you know, his goal. Ama yine de amacına ulaşamadı. So what to speak of us? Biz söz konusu olunca ne diyebiliriz ki? So the attitude when we chant is that actually I'm very fallen. Yani biz bu mantrayı söylerken tutumumuz aslında ben çok düşüğüm. All pride should be given up. Yani bütün kibrimizi bırakmamız gerekiyor. Whatever achievement you have in life Yani yaşamda ne kazandıysanız ya da ne başardıysanız is worthless and ridiculous. yani bu çok komik ve işe yaramaz bir durumda bu zikre başladığımızda. It's a reality check, in other words. Yani bu gerçek testi bu, gerçeklik testi bu. And so in this age of Kali Yuga, when piety is far gone, intelligence is far gone, bodily strength is far gone, Yani bu Kali Yuga long çağında, gone. bu Kali Yuga çağında zeka gitti, güç gitti, yani bedensel güç gitti. Intelligence, strength. The recommended process is this chanting, this Hare Krishna mantra. Ama tavsiye edilen şey bu Krishna'nın isimlerinin zikredilmesi. Made easy for us. Bizim için kolaylaştırıldı. In English there's a saying, do it simple, stupid. Yani İngilizce'de Pardon my böyle French. yani İngilizce'de böyle bir deyim var. Yani basit şey Keep yap, it simple. aptal şey. Keep it simple. Yani basit tut. Because we cannot do, and you know, all the other yogas are different processes given sacrifice, different sacrifices. Bütün bu diğer yoga sistemleri, kurban, feragatlar. You've probably seen Vedic rituals when they offer ablutions to the fire and throwing grains and etc. Belki bu Vedik ritüelleri görmüşsünüzdür. Ateşe böyle tahıllar atıyorlar, And döküyorlar. the priest is reciting on these long mantras. Ve oradaki bu töreni yöneten Brahman'ın çok uzun mantralar söylüyor. The problem is that nowadays there's no qualified brahmanas who can properly pronounce the mantras in Sanskrit. Ama günümüzdeki problem şu ki bu Sanskrit mantraları düzgün bir şekilde söyleyebilecek, telaffuz edebilecek nitelikteki Brahmanlar. Because if there is just a little nuance of detail,
Yani of mistake, çok küçük bir hata olursa o mantraları söylerken nuanstaki farklılıktan the dolayı sacrifice will not bear fruit. yani o tören gerçekleştirilmeyecek. Yani gerçek meyvesini vermeyecek. Then Treta Yuga and then Svapara Yuga, there was temple worship of the Archa Vigraha of the Lord. Yani Treta Yuga'da o zaman DT Archa Vigraha formuna yani Tanrı'nın Murti formuna ibadet ediliyordu. Required lots of gold. Ve o zaman çok fazla altına ihtiyaç vardı. Again, I'm just trying to emphasize, we cannot do any of these things. Ve biz şimdi tekrar bunu vurgulamak istiyorum. Bunların hiçbirini yapamayız. They just found one temple in South India. I forgot, 87, something like, it was an underground tunnel. Yani Hindistan'ın güneyinde bir tapınak buldular. Yeah. Böyle bir tünelin sonunda bir tapınak vardı. 87 wagons of gold. That was Yani 87 that belonged to the temple of that particular 87 temple. bin galon. A wagon, you know, like a train wagon. A train wagon. Ha, 87 vagon şey varmış, tren vagonu, altın varmış o tapınakta. Öyle bulmuşlar. And you know, so we are poor and Biz fakiriz, ignorant cahiliz and foolish ve ahmarız. and unlucky. Ve talihsiziz, şanssızız. But the good news is you don't have to meditate for 100,000 years underwater. You can just simply chant Hare Krishna. Yani burada iyi bir haber var. Suyun altında 100.000 yıl boyunca meditasyon yapmanıza gerek yok. Sadece Hare Krishna mantrasını söyleyebilirsiniz. And so Lord Chaitanya, there's a picture of Lord Chaitanya. Chaitanya, Ram Chaitanya. He came. Lord Chaitanya is Brajendanandana Jai Sachisuta Hoilo say. Yani Ram Chaitanya böyle söylüyor. Brajendanandan, the son of Braja, the son of the king of Braja, Nanda Maharaj, Nanda Maharaj'ın oğlu, Braja'nın kralının oğlu who is Krishna. ki onun adı In other Krishna. words, God, Başka bir deyişle Tanrı. Brajendanandan, became Sachisuta. Ve o Brajanandana Sachisuta oldu. The mother, it just illustrates that Krishna came as Lord Chaitanya. Krishna Ram Chaitanya olarak geldi. Balaram Hoilo Nitai. Balaram da Nitai olarak geldi. And Gaura Nitai came in this age, this last age. Ve bu Gaura Nitai'da bu içinde bulunduğumuz çağda geldiler. To claim all the fallen souls. Ve bütün bu düşmüş ruhları temizlemek için. To claim, you're my property. I want you to come back. Onlara bunu iddia ettiler. Siz benim malımsınız. Ben Chant and dance with me in the spiritual world. Benimle spiritüel dünyada zikredin ve dans edin. This Maha Mantra is not just a means, that we use for some time to get some spiritual goal or realization. Yani Maha Mantra bizim spiritüel farkındalık için kullandığımız bir araç değil sadece. But in the spiritual world, you will also chant this Hare Krishna Maha Mantra. Spiritüel dünyada da bu Hare Krishna Maha Mantrasını söyleyeceksiniz. But in the spiritual world, Ama spiritüel dünyada the gopis are mastered all the 64 arts, including Mridanga playing. So orada gopiler 64 tane sanatın master'ı, efendisiler. Burada mridanga çalmakta da everybody is expert. orada herkes uzman. And everybody is fully Krishna conscious. Ve herkes tam olarak Every activity, every thought is meant for Krishna's pleasure. her düşünce, her hareket Krishna'nın memnuniyeti için. That's the constitutional position of the soul. Ve bu da ruhun yapısal durumunu gösteriyor. Here we are trying to switch roles with Krishna. Yani biz burada Krishna ile rollerimizi değiştirmeye çalışıyoruz. And we are trying to act like we are God. Ve Tanrı gibi hareket etmeye çalışıyoruz. And it's a bad idea. Bu da iyi bir fikir değil, kötü bir fikir. Do I look like Krishna? Do you look like Krishna? Yani benziyor muyum Krishna'ya, sen benziyor musun Krishna'ya? It's a joke. It's Şaka gibi yani. So. But luckily there is a Krishna who is very beautiful and most attractive. Ama şanslıyız ki Krishna var, çok güzel, çok çekici. And
the holy name or nam is not different from Krishna. Ve kutsal isim de bu nam da Krishna'dan farksız. Krishna is the person, Krishna kişidir. and nam or nami, Krishna is nami or the possessor Krishna namidir yani of the name Krishna. bu isme sahip olan kişidir. Yeah. So nam and nami, they're both the same. Nam ve nami ikisi de birbiriyle aynıdır, özdeştir. Still, the holy name is more merciful than the person Krishna. Ama yine de kutsal isim kişi Krishna'dan daha merhametlidir. And when we chant Hare Krishna, even in a conditioned state, we feel some pleasure. Yani biz koşullu durumda bile Hare Krishna mantrasını söylediğimizde dahi bir keyif, zevk hissederiz. But this is far, far, far away from the actual ecstasy that is there. Ama bu çok çok uzaktır bizim gerçekteki huşu sahip olacağımız So, huşudan. when you experience some spiritual bliss, you shouldn't think that's it. Yani biraz all. spiritüel coşku hissettiğinizde hepsi bu. You haven't diye experienced düşünüyorsunuz. anything yet. Hiçbir şey deneyimlemediniz daha. In fact, these material bodies cannot even, how do you say, handle. Yani bu maddi beden bunu Real bununla love başa of God. çıkacak durumda değil yani. Real love of God, it can't handle. Yani gerçek Tanrı aşkıyla baş edemez bu maddi beden. And so Lord Chaitanya and Lord Nityananda teaching us how to be devotees. Yani Rab Chaitanya ve Rab Nityananda bize nasıl adananlar olacağımızı öğretiyorlar. Jiv Jago, Gaura Chandra Bole. Yani onlar uyanın ruhlar diyorlar. Yeah. That wake up sleeping souls, wake up sleeping souls. Uyanın uyuyan ruhlar, uyanın uyuyan. You're sleeping on the lap of Maya, Siz Maya'nın kucağında uyuyorsunuz. the witch Maya. Cadı Maya. Maya means illusion. Maya illüzyon demek. It means material life. Bu da maddi yaşam demek. Atheism. He's comfortably sleeping in our suffering, in a slumber. Yani biz uykuda olduğumuzu, uykuda rahat olduğumuzu düşünüyoruz ama bizi sarsak. So wake up, Gaura Chandra Bole. He says, wake up sleeping souls. Ve Gaura Chandra böyle diyor ki, uyanın uyuyan ruhlar. And by chanting this Hare Krishna Maha Mantra, Biz bu wake up your dormant love of God. Hare Krishna Maha mantrasını söyleyerek sizde uyuyan Tanrı aşkını uyandırın. And let's go back home, back to God Ve together. hep beraber Tanrı'ya geri dönelim. You can dance with Krishna. Krishna ile dans edebilirsiniz. No disco club here, no disco club there, or whatever dance club there. Orada bir Much better dance club, the original dance club. dans kulübü yok, disco yok ama orada orijinal bir dans kulübü Original var. romantic relationship is there. Orada orijinal romantik ilişkiler orada. You'd have to go to work 9 to 5, Yani 9'dan 5'e kadar çalışmaya gitmenize gerek pay yok. taxes. Vergi ödemenize gerek yok. There's no cancer. Kanser yok orada. By the way, scientists just found the cure for cancer. Bilim insanları bu arada kanserin tedavisini buldular. Death. Bunun tedavisini böyle. But this is material life. This is material life. So. Bu maddi dünya. Anyway, I think I'm just blubbering too much. Yani çok fazla mırıldandım sanırım. You have any question, or you can, Sorunuz var mı? or you chant a little more? Yes, Mataji. Hare Krishna. Ben bugün Vedik astroloji öğrencilerinden biriyle sohbet ediyordum. Benden belki biraz büyük olabilir, veya aynı yaşlardayız. Bayağı bir sohbet ettik. Kendisi Nepal'e gitmiş, orada bir süre tek başına kalmış, izole olmuş bir. I was speaking to one of the Vedic astrology students today. We are at the same age. Maybe she's been to Nepal and she's been around many places. Ama hala bir arayış
Budapeşte olduğundan bahsetti. But she said she's still searching. Ve kendisini akışa bıraktığını söyledi. And she said she left herself to do this flow. Yani benim için dedi, benim için neyin doğru olduğunu ben nasıl anlayacağım ki? How can I understand what is good for me? She said. And the astrologer friend left. What? Left herself to the flow, this current, whatever it is. Evet, her şey Whatever happens, gelirse happens. kabul ediyor. I will accept everything. Whatever comes to me, I will accept. She said. Ve akabinde de işte ben benim için doğru olan şeyin yani olduğunu nasıl anlayacağım? How can I understand one thing is good for me? She said. Yani She said. ben ona Krişna bilincini anlatıyorum işte başka bir şey. Then she started explaining Krishna consciousness and giving some examples. Tabii anlayabildiğim kadarıyla. Of course, in my capacity. Ben bu soruyu şimdi size sormak istiyorum. Bir şeyin benim için doğru olduğunu nasıl I anlayacağım? would like to ask this question to you. How can I understand one thing is good for me? Dharma to Sakshat Bhagavat Pranitam, that the codes of religion are laid down by Krishna. Dharma. Dharma, you understand? Religion? But actually, dharma means the highest moral codes, the best things human society has to. Dinin sebebi Krishna'dır ve Dharma da aslında en yüksek kodlardır toplumun içindeki. We don't like to say the word dharma, religion so much. Biz din kelimesini kullanmak istemiyoruz çok fazla. Srila Prabhupada explained the word dharma in such a way that the living entity and its dharma is to serve God. Yani Srila Prabhupada Dharma kelimesini öyle bir şekilde açıkladı ki dedi ki Tanrı'nın canlı varlıkların dharması Tanrı'ya hizmet etmektir dedi. It's an inherent quality of the soul. Yani ruhun geçmişten gelen şeyi budur. Değil mi? Just like the inherent quality of water, that it's wet. Değişmeyen özelliği, suyun nasıl değişmeyen özelliği su ıslak olması gibi. Inherent quality of fire, it gives heat and light. Veya ateşin değişmeyen özelliği. Inherent quality of the soul is that he wants to serve God. Isı ve ışık vermesi gibi ruhun da değişmeyen özelliği Tanrı'ya hizmet etmektir. So then, first of all, you have to understand the relationship, sambandha gyan, between the living entity you and God. Yani ilk önce sambandha gyan anlamak gerekiyor. Yani kendinizle Tanrı arasındaki ilişkinin ne olduğunu anlamak gerekiyor. Then you will understand your dharma is to serve Krishna. That's your inherent quality and inseparable for time immemorial. Ve sonra kendi dharmanızı anlayacaksınız. Yani değişmeyen özelliğiniz Tanrı'ya hizmet etmektir. Ve bu başlangıcı belli olmayan zamandan beri de böyledir. And Krishna has given us all the scriptures where the principles are laid down. Yani Krishna bize bütün bu metinleri veriyor. Dharma'nın bütün bu prensiplerinin yazdığı. Dharma to Sakshat Bhagavat Pranitam. Bhagavat means God. Bhagavat Tanrı demek. And that's why the atheistic people, they're pushing this secular education so much. Yani bu yüzden ateist görüşe sahip olan insanlar laik eğitimi çok fazla üstüne vurgu yapıyorlar. Because first of all, they're envious of God, so they don't want to follow İlk önce Tanrı'yı what's in the kıskanıyorlar. scripture. Tanrı'nın metinlerini takip etmek istemiyorlar. And if you erase the concept that there is a supreme authority, a higher authority, Eğer siz daha yüksek, yüce otorite kavramını silerseniz, which you have to follow, takip etmeniz gereken, then you left with your own ideas. o zaman kendi fikirlerinizi oraya sunabilirsiniz. And then, one philosopher comes after another philosopher who will defeat each other, and everybody has their different thoughts and processing and intelligence.
Yani bir filozoftan başka bir filozofun fikirleriyle oradan oraya gidersiniz. Herkes kendi düşüncelerini söyler. And ultimately they will arrive at a conclusion that what is right for you is right for you, what is right for me is right for me. Sonra da böyle bir sonuca varacaklar. Senin için doğru olan senin için doğru, benim için doğru olan benim için doğru. And there will be no morality whatsoever because nothing makes any sense. It's just insanity. Yani hiç ahlak diye bir şey kalmayacak çünkü hiçbir şey mantıklı değil ve bu da çılgın bir duruma gelecek yani. But when you follow Shastra or scripture, Shastra'yı ya da kutsal metinleri takip ederseniz, which is coming from somebody more intelligent than anybody, yani herkesten daha zeki olanın düşünceleriyle and you karşılaşacaksınız. follow the principles of Shastra, of the scriptures, then everything will work out. Ve Shastra'nın prensiplerine göre yaşarsanız o zaman her şeyde işe yarayacaktır. So you just have to follow Sadece takip etmelisiniz. what's given. Orada verilen şey. Does it make sense or? Size mantıklı geliyor mu? O da zaten şimdi programından derslerimiz. People give this advice or that advice, everybody has. It's like India, you have somebody, where is this and this? Oh, it's this way, this way. The other person is this way, and everybody. You're better off when didn't ask anybody. Yani Hindistan'da o kişiye sor, bu kişiye sor, şuna sor, buna sor. Yani aslında kimseye sormasan daha iyi öyledir. Okay, anything else? Başka sorusu söyleyeceğiniz bir şey var mı? Oh, good. Why don't you